Selamın aleyküm Allah dostları. Menkıbeler Kitabı kanalına hoş geldiniz bugün. Sizlere Ömer ve Hakim'in zulmeden padişaha nasıl kafa tuttuklarını, hak ve adalet için nasıl savaştıklarını anlatacağım. Şimdi kulaklığınızı takıp arkanıza yaslanın ve gözlerinizi kapatıp bu hikayenin keyfini çıkarın. İyi dinlemeler. Çok eski zamanlarda, yüksek dağlar ve karanlık ormanlar arasında kalmış küçük bir köy vardı. Bu köyde hayat sade ama zorluklarla doluydu. Köylüler, zalim ve açgözlü bir padişahın, Celal'in yönetimi altında yaşıyorlardı. Celal acımasızdı. İnsanları korkutuyor, mallarını acımasızca alıyordu. Bir gün bu köye, Ömer adında genç bir tüccar geldi. İpek ve baharat satan, dürüstlüğü ve bilgeliğiyle tanınan gezgin bir satıcıydı. Pazarda mallarını sergilerken, kalbini öfkeyle dolduran bir manzaraya tanık oldu. Padişahın muhafızları, yoksul köylülerin mallarını zorla ellerinden alıyordu. Ömer, muhafızların önüne çıktı ve yüksek sesle, "Neden bu zavallılara zulmediyorsunuz? Allah'tan hiç mi korkmuyorsunuz? Bu insanlara verdiğiniz acıyı hissetmiyor musunuz?" diye haykırdı. Ancak askerler bu müdahaleye öfkelendi ve onu yakalayıp saraya götürdüler. Ömer, kendini gururla parlayan gözlerle ona bakan Padişah Celal'in önünde buldu. Padişah, yüksek sesle, "Sen de kimsin ki muhafızlarıma karşı gelip köyde karmaşa çıkarıyorsun?" diye sordu. Ömer, sakinlikle karşılık verdi. "Ey yüce sultan, ben karmaşa çıkarmadım. Yaptığım tek şey, korumanız altında yaşayan yoksulların hakkını savunmaktı." Fakat padişah öfkeyle sözünü kesti. "Yeter. Bana karşı gelen hiç kimseyi affetmem. Öyle bir ceza alacaksın ki herkes ibret alacak." Ardından muhafızlarına, Ömer'i sarayın en derin zindanına atmalarını emretti. Orada ne gün ışığı vardı, ne de insana dair bir ses. Sadece ıssızlığın uğultusu. Ömer zindanda tek başına otururken, karanlığın içinde kaderini düşünüyordu. Su damlalarının yankısı ve duvarlardan süzülen rüzgarın fısıltıları arasında, üzerine çöken adaletsizliğin ağırlığını derinden hissediyordu. Tüm bu karanlığa rağmen Ömer umudunu kaybetmedi. Kendi kendine, "Mutlaka bir kurtuluş yolu vardır. Zulüm asla galip gelemez," diyordu. Bu sırada, saraydan çok uzakta, Ömer'in Hakim adında bir ağabeyi yaşıyordu. Hakim, Ömer'den daha büyüktü ve halk arasında zekası, en karmaşık sorunlara bile çözüm bulma becerisiyle tanınıyordu. Kardeşinin zindana atıldığını duyunca büyük bir üzüntü yaşadı ama hemen ardından kararlılıkla şöyle dedi: "Onu bu zalim padişahın insafına bırakamam. Ne olursa olsun, onu oradan çıkaracağım." Hakim hemen harekete geçti. Padişahın sarayı ve zindanın yapısıyla ilgili bilgi toplamaya başladı. Sarayda çalışan bazı hizmetkarlarla dikkatlice konuştu ve çok önemli bilgiler elde etti. Eski zamanlardan kalma gizli geçitlerin, savaş anlarında kaçış için kullanıldığını öğrendi. Hakim bu bilgilerle yetinmedi. Bir tüccarın yardımcısı kılığına girerek saraya girmeyi başardı. Bu sayede zindana giden yolları bizzat gözlemleme fırsatı buldu. Eve döner dönmez Ömer'i kurtarmak için detaylı bir plan yapmaya başladı. Sessiz bir gece vakti, beklediği an geldi. Hakim, bir muhafız gibi giyinerek gizlice zindanın kapısına yaklaştı. Yanında, kilitleri açmasına yardımcı olacak ipler ve küçük aletler taşıyordu. Hakim zindanın kapısına ulaştığında, kısık bir sesle seslendi. "Ömer, benim, Hakim, kardeşin, seni buradan çıkarmaya geldim." Ömer'in gözlerinden yaşlar süzüldü. "Beni asla bırakmayacağını biliyordum," dedi. "Ama buradan nasıl çıkacağız?" diye sordu endişeyle. Hakim gülümsedi ve "Merak etme, bu zindanda eski bir gizli geçit olduğunu öğrendim. Senin yardımınla oraya ulaşacağız," dedi. Ardından Ömer'in ellerindeki zincirleri kırdı ve büyük bir dikkatle onu gizli geçide doğru yönlendirdi. Fakat geçit yolundayken yakınlardan ayak sesleri duydular. Hakim ve Ömer oldukları yerde dona kaldılar. Nefeslerini tuttular ve sesin
Geldiği yöne dikkat kesildiler. Adımlar giderek yaklaşıyordu ve hakimin aklından hızla planlar geçiyordu. Eğer yakalanırlarsa ne yapmalıydı? Derken, karanlık koridorda küçük bir fenerle ilerleyen bir muhafız göründü. Hakim bir an bile düşünmeden parmağıyla Ömer'e işaret etti ve onu eski bir sütunun arkasına saklanması için yönlendirdi. Hakim, cesaretle öne çıktı ve kalın bir sesle konuşarak, "Sen, bu saatte bu koridorlarda ne arıyorsun? Neden devriye geziyorsun?" dedi. Muhafız şaşkınlıkla durdu. "Sen de kimsin? Daha önce seni hiç görmedim," diye karşılık verdi. Hakim birkaç adım daha yaklaştı ve soğukkanlılıkla, "Birkaç gün önce bu zindanı korumakla görevlendirildim. Gizli gözetim noktalarını kontrol etmem emredildi," dedi. Ardından gözlerini dikerek, "Peki sen burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Muhafız ne diyeceğini bilemedi. Şaşkın bir şekilde, "Sadece devriyedeyim. Garip bir durum yok," diyebildi. Hakim bu tereddüt anını değerlendirdi ve elindeki sopayla muhafızın başına güçlü bir darbe indirdi. Muhafız yere yığıldı ve bayıldı. Hakim hemen Ömer'e döndü. "Durmaya vaktimiz yok, hemen devam etmeliyiz," dedi. Kardeşler büyük bir dikkatle ilerlemeyi sürdürdüler. Uzun süren bir arayışın ardından, zindanların derinliklerinde, tozlu perdelerin ardına gizlenmiş eski bir kapı buldular. Kapı ağırdı ve üzerinde paslı, eski bir kilit vardı. Hakim heyecanla, "İşte burası. Bu kapı gizli geçide açılıyor. Bekle, şimdi kilidi açacağım," dedi. Hakim, önceden hazırladığı küçük bir aleti çıkardı. Birkaç denemenin ardından, sonunda kilidi açmayı başardı. Kapının ardında zifiri karanlığa uzanan uzun bir tünel belirdi. Ömer endişeyle, "Bu tünelin güvenli olduğundan emin misin?" diye sordu. Hakim hafifçe gülümsedi. "Hiçbir garanti yok ama bu bizim tek umudumuz. Hadi, tereddüt etme," dedi. İki kardeş tünele girip, karanlığın içine doğru yürümeye başladılar. Etrafta mutlak bir sessizlik hakimdi. Yalnızca taş zeminde yankılanan ayak sesleri duyuluyordu. Uzun bir yürüyüşün ardından, havada taze bir esinti hissetmeye başladılar. Ömer sevinçle, "Dışarısı, havanın kokusunu alıyor musun?" diye haykırdı. Tünelin sonunda, küçük bir kapı ormandaki açıklığa açılıyordu. Hakim o kapıyı açtı ve ay ışığı altında özgürlüğe adım attılar. Ömer gökyüzüne bakarak, "Sana teşekkür ederim kardeşim. Sen olmasaydın bir daha asla gün ışığını göremezdim," dedi. Hakim gülümsedi ve, "Seni onların zulmüne teslim edecek değildim," diye karşılık verdi. "Ama bu bir son değil. Hakkımızı geri almalıyız ve bu zalim padişaha karşı koymalıyız." Böylece hakim ve Ömer, ormanda yürümeye devam ettiler. Köylerine adaleti geri getirmek ve padişahı devirmek için plan yapmaya başladılar. Ormanın derinliklerine ulaştıklarında durup, ne yapacaklarını gözden geçirdiler. Hafif rüzgar ağaç yapraklarını hışırdatıyor. Yabani hayvanların sesleri etraflarını sarıyordu. Ama onların akılları sadece geleceğe dair bir planla meşguldü. "Hakim, henüz güvende değiliz. Padişah senin kaçtığını mutlaka öğrenmiştir ve peşimize muhafızlarını gönderecektir," dedi. Ömer sözünü keserek, "Evet ama ben sadece kaçmak istemiyorum. Padişahla yüzleşmek istiyorum. Gerçeği ortaya koymak istiyorum," dedi. Hakim sakin bir tebessümle, "Bu o kadar kolay olmayacak. Eğer padişaha meydan okumak istiyorsak, destek bulmamız gerekecek," dedi. "Zulme tek başımıza karşı koyamayız," dedi hakim. İki kardeş, halkın desteğini nasıl toplayabileceklerini düşünmeye başladılar. Köy, padişahın baskısı altında ezilen insanlarla doluydu. Ama kimse sesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Kısa bir sessizlikten sonra hakim, "Yan köye gidelim," dedi. "Orada takva sahibi Hafız Osman adında biri yaşıyor. Gençliğinde cesur bir lider olduğu söyleniyor. Belki insanları bir araya getirmemize yardımcı olabilir." Ertesi sabah, iki kardeş o köye doğru yola çıktılar.
Yol uzun ve zorluydu. Padişahın muhafızlarına yakalanmamak için gizlenerek ilerlemek zorunda kaldılar. Köye ulaştıklarında doğrudan Hafız Osman'ın evine gittiler. Osman, uzun beyaz sakallı yaşlı bir adamdı. Ama gözleri hala canlı ve bilgelikle doluydu. İkisini de içtenlikle karşıladı ve anlattıkları hikayeyi dikkatle dinledi. Her şeyi öğrendikten sonra kararlı bir bakışla ve güven dolu bir sesle şöyle dedi: "Hakim, Ömer, bana anlattıklarınız gerçek bir adaletsizliktir. Ama her zalimin bir sonu vardır. Eğer bu zalim padişahı devirmek istiyorsak, akıllı ve düzenli olmalıyız," dedi Hafız Osman. Sonra üçü, evdeki eski bir sobanın yanında oturup baş başa verdiler. Hafız Osman onlara biraz ekmek, zeytinyağı ve sıcak çay ikram etti. Sohbet eşliğinde plan yapmaya başladılar. "Biz sadece güçle değil, akıl ve kurnazlıkla da savaşmalıyız," dedi Osman. "Köylüler bana büyük saygı duyar. Bu saygıyı, insanları bir araya getirmek ve onları tek yürek yapmak için kullanacağız." Hakim dikkatle dinledikten sonra endişeyle sordu. Ama Hafız Osman, padişahın gözü ve kulağı her yerde. "Ya planımız ortaya çıkarsa?" Osman gülümsedi. "Sabır ve akılla hareket edeceğiz," dedi. "Sultanın etkisinin az olduğu uzak köylerden başlayacağız. Orada halkın biriken öfkesini ortaya çıkaracağız. Bu öfke, direnişin ilk tohumları olacak." Gerçekten de, sonraki günlerde Hafız Osman, Hakim ve Ömer'i yanına alarak uzak ve tenha köylere gitmeye başladı. İnsanlara padişahın zulmünü anlatıyor. Onları birlikte hareket etmeye teşvik ediyordu. Bir gece düzenlenen küçük bir toplantıda Hafız Osman, halkın karşısına geçip şöyle seslendi: "Ey insanlar! Korkmayın! Onların gücü, bizim dağınıklığımızdandır. Eğer tek bir yumruk gibi birleşirsek, bizi hiçbir şey yenemez. Zulüm, birliğimiz karşısında yıkılır," dedi Hafız Osman. Bu sözler, köylülerin içinde yıllardır bastırılan umudu yeşertmeye başladı. Giderek daha fazla insan cesaretlendi ve köy halkı, gizli gecelerde toplanarak planlar yapmaya başladı. Aynı zamanda, hakim de padişahın zayıf noktalarını araştırmakla meşguldü. Bir akşam Ömer'e dönüp, "Sarayın nasıl yönetildiğini anlamamız gerekiyor. İçeri girmeli ve en zayıf noktasını öğrenmeliyiz. Ancak o zaman onu devirebiliriz," dedi. Ömer kararlılıkla, "Sarayın içine girmeye hazırım. Ama bu çok tehlikeli bir görev olacak," diye cevapladı. Planlar dikkatle yapılıyordu. Her adım özenle düşünülüyor. En küçük ayrıntı bile hesaba katılıyordu. Sessiz bir gece, işler netleştiğinde, Hakim, Ömer ve Hafız Osman, bir araya gelip saraya sızma planının son detaylarını belirlediler. Hafız Osman, eski bir haritayı bastonuyla işaret ederek, "Saray, her köşesinde muhafızlarla korunuyor," dedi. "Ama içeriye girmenin bir yolu var. Sarayın altından geçen eski tüneller var. Bu tüneller eskiden yemek ve erzak taşımak için kullanılırdı. Tünellerden biri, sultanın odasına oldukça yakın bir yere çıkıyor." Hakim şaşkınlıkla, "Bunu nereden biliyorsun, Hafız Osman?" diye sordu. Osman gülümsedi ve, "Unutma, bu köyde uzun yıllar yaşadım. Bu zalim padişah başa geçmeden önce. Sarayın inşasında köylüler çalışmıştı. Bazıları bu gizli tünelleri biliyordu ve o zamanlar bana anlatmışlardı," dedi. Ömer heyecanla, "Demek ki bu bizim fırsatımız. Hakimle birlikte bu tünelleri kullanarak içeri gireceğiz," dedi. "Ama sultanın emirlerini, gizli planlarını ve belgelerini nerede sakladığını da öğrenmemiz gerekiyor." Üçü birlikte, operasyonu, sultanın özel bir davetle meşgul olacağı geceye denk getirmeye karar verdiler. O gece geldiğinde, Hakim ve Ömer, Hafız Osman'ın çizdiği harita ve yanlarında küçük fenerlerle gizlice tünellere girdiler. Tüneller karanlık ve nemliydi. Yalnızlığın ve sessizliğin sesi yankılanıyordu. Yine de yollarını şaşırmadan ilerlemeyi başardılar. Padişahın odasına yakın bir bölmeye ulaştıklarında durup dikkatle dinlediler. Yan taraftaki muhafızlar,
sultanın son emirlerinden ve gizli kasalarının yerinden söz ediyorlardı. Askerlerden biri, padişah, ana odanın çevresindeki güvenliği arttırmamızı emretti. Duyduğuma göre içeride kimsenin eline geçmesini istemediği çok önemli belgeler varmış, diyordu. Hakim ve Ömer, gerçeğe çok yaklaştıklarını anladılar. Ömer fısıldayarak, o belgelere ulaşmamız gerek. Belki de sultanın maskesini düşürecek anahtar orada, dedi. Büyük bir dikkatle, askerlerden ustalıkla kaçarak ilerlemeye başladılar. Küçük bir odaya sızdıklarında, karşılarında karmaşık bir kilitle kapatılmış büyük bir kasa buldular. Ömer hafifçe, "Hakim, sıra sende. Zekanı kullan," dedi. Hakim gülümsedi ve gizlice sakladığı küçük aletleri çıkardı. Kilidi dikkatle inceledi, sabırla çalıştı ve birkaç dakika sonra kasayı açmayı başardı. İçeride, padişahın işlediği suçların ve yolsuzluklarının belgeleri vardı. Hakim heyecanla, "İşte aradığımız silah bu. Bu belgelerle köylüleri onun zulmüne karşı ayağa kaldırabiliriz," dedi. İki kardeş, vakit kaybetmeden geldikleri gizli yoldan geri çıkarak saraydan uzaklaştılar. Hakim ve Ömer tünellerden sağ salim çıktıklarında, derin soluk alışları ve alınlarından süzülen ter, görevin ne kadar tehlikeli olduğunu açıkça gösteriyordu. Ayakta duracak halleri kalmamıştı. Ama ellerindeki belgeler o kadar değerliydi ki bırakmaya gönülleri el vermedi. Hafız Osman'ın evine vardıklarında, onları kapıda gözleri endişeyle bekleyen Osman karşıladı. Hemen içeri işaret ederek, "Çabuk girin. Sarayın muhafızları köyde devriye geziyor. Padişah bir şeylerden şüphelenmeye başlamış olabilir," dedi. İki kardeş yorgunlukla oturdu ve buldukları belgeleri ortaya koydu. Hafız Osman, kağıtları dikkatle inceledi. Her satırını büyük bir özenle okudu. Bir süre sonra başını kaldırarak, "Bu belgeler, köylüleri bir araya getirmek için fazlasıyla yeterli. Padişahın yaptığı zulüm artık apaçık ortada," dedi. Takip eden birkaç gece boyunca Hafız Osman, belgeleri dikkatle köylüler arasında yaymaya başladı. Padişahın toprakları nasıl haksızca elinden aldığı, dürüst insanlara nasıl baskı uyguladığı ve hakikati söyleyenleri nasıl zindanlara attığı bir ortaya kondu. Bir gizli toplantıda Hafız Osman, halka şöyle seslendi: "Eğer sessiz kalırsak, zulüm büyür ve hayatlarımız elimizden alınır. Ama birleşirsek, bu zorbayı devirebiliriz." Bu sözler köylülerin yüreğine cesaret aşıladı ve halk büyük bir ayaklanma için hazırlanmaya başladı. Hakim, Ömer'e dönerek, "İşte harekete geçme zamanı geldi. Ama kardeşim, planımızın sağlam olduğundan emin olmalı ve her adımımızı dikkatle atmalıyız," dedi. Ertesi gece, köylerden gelen halk ıssız bir yerde toplandı. Orada Hafız Osman, yürekleri sarsan bir konuşma yaptı. "Ey kardeşlerim," dedi. "Ne bir muhafızdan, ne bir kılıçtan korkun. Hak bizimle, Allah da yardımcımızdır. Yarın yeni bir tarih yazmak istiyoruz." Bu sözlerin ardından herkes padişaha karşı yapılacak büyük planın son hazırlıklarını yapmaya başladı. O derin gecede heyecan ve gerginlik havaya sinmişti. Herkes ayaktaydı. Devrim için hazırdı ama güçlü kararlılıklarına rağmen kalplerinde saklı bir korku da vardı. Hakim, Ömer'e dönüp, "Artık geri dönüş olmayan bir noktadayız. Eğer kazanırsak, özgürlüğümüz sonsuza dek sürecek. Ama başarısız olursak, sonumuz ölüm olur," dedi. Ömer gülümsedi ve, "Allah bizimle. Hak yolunun önüne hiçbir şey çıkamaz," diye karşılık verdi. "Biz en başından beri biliyorduk ki zulüm sonsuza dek süremez ve özgür insanlar asla esareti kabul etmez." Herkes sessizce ilerlerken, sonunda kader anı geldi ve sarayın önüne ulaştılar. O sırada, padişah sarayın içinde vezirleriyle birlikte sahte zaferini kutluyor. Mazlumların gözyaşları üzerine kurulmuş bir şölende eğleniyordu. Saray ışıkları parlıyor, müzik ve neşe, sarayın her köşesini dolduruyordu. Dışarıdaki şehrin uğultusuna karışıyordu. Hakim ve Ömer, beraberlerindeki küçük grupla birlikte
daha önce kullandıkları gizli tünellerden saraya sızdılar. Padişahın odasına yaklaştıklarında Hafız Osman durdu ve fısıltıyla "İşte bu an. Hata yapma şansımız yok," dedi. O anda büyük salona girdiler ve padişahın karşısında dimdik durdular. Saraydakiler şaşkınlık içinde kalmıştı. Kimse böyle bir meydan okumayı beklemiyordu. Hakim gür bir sesle "Ey sultan, zulmün sona erdi. Bugün hesap günüdür," diye haykırdı. Ardından Ömer, padişahın yolsuzluklarını belgeleyen evrakları kalabalığa gösterdi. Salondaki herkes büyük bir şaşkınlık yaşarken, bir anda halktan yükselen öfke dolu sesler salonu doldurdu. Padişah, en çok korktuğu şeyin gerçekleştiğini fark etti. Korkuyla emrini verdi. "Muhafızlar, yakalayın onları." Fakat beklenmedik bir şey oldu. Sarayın dışındaki avluda toplanmış olan köylüler, kalabalık bir şekilde içeri daldı. Kapılar kırıldı. Halk saraya hücum etti ve muhafızlarla çatışmaya başladı. O anda hakim, Ömer ve Hafız Osman, köylülerle birlikte büyük salonda ayakta duruyorlardı. Halkın ellerindeki belgelerle sultanın tüm yolsuzluklarını ortaya çıkarmasının ardından sultan yere yığıldı. Hafız Osman, kararlı bir sesle, "Bugün zulüm devri sona erdi. Artık adalet ve eşitlik dönemi başlıyor," dedi. Ardından hakim, yenilginin ağırlığı altında çökmüş padişahın yanına yürüdü ve gözlerinin içine bakarak, "Bugün hesap verme günün geldi. Biz özgürlüğümüz için savaştık ve daima hak yolunda yürüyeceğiz," dedi. Padişah konuşmaya çalıştı ama sesi, sarayın dört bir yanını dolduran zafer sloganları arasında kayboldu. Artık kaçacak hiçbir yeri kalmamıştı. Tahtını sonsuza dek kaybettiğini anlamıştı. Ardından adil bir yargılanma süreci başlatıldı. Artık köylüler birlik olmuştu. Kimse tekrar zulmün geri dönmesine izin vermezdi. Her yürek adalet için çarpıyordu. Sonunda adalet galip geldi. Yeni bir dönem başladı. Hakim, Ömer ve Hafız Osman halkın önderleri oldular. Birlikte zulümden uzak, aydınlık bir geleceği inşa etmeye koyuldular. Son, adeta karanlığa doğan bir güneş gibi parlıyordu. Bir zamanlar karanlıkta kaybolmuş bir toprak artık ışıkla aydınlanıyordu. Hatırlayın, bir hadisinde Peygamber Efendimiz her kim ki devletin kasasından sırtına bir yelek alır giyer, İşte Allah'ın gazabı ona ve göz yumanlara olur demiştir. Kul hakkına girmek, günahların en büyüğüdür. Allah bizleri yetimlerin hakkını koruyan, mazlumların ve yaşlıların hakkını koruyan, yıllarca emek verdiğiniz dirsek çürüten ve sonunda hak ettikleri halde hakları verilmeyen çocuklarımızın yüzüne bakarken utanmayacak durumda onurlu ve şerefli yaşatsın inşallah. Allah bizi hayırlı yöneticilerle karşılaştırsın. Amin.